Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Orkide bakımlarımıza devam ediyoruz. Çiçeklerimiz çiçeklenmeye doğru devam ediyor. Ve yapraklarını temizledik bugün. Şöyle yapraklarını gösteriyorum. Eğer bir orkidenizin yaprakları canlı değilse, kökleri canlı değilse bu şekilde çiçeklere ulaşmanız biraz zor olur. Orkide sadece sulamakla iş bitmiyor. Doğru sulayacağız. Bir de yaprak ve kök sağlığına dikkat edeceğiz. Bugün sizlere yaprak sağlığı ve kök sağlığı ile alakalı güzel bir evde hazırlayacağımız besin hazırladım. Evet, bu besinle hem köklerimizi besledik hem de yapraklarımızı temizledik. Yapraklarımız iyice tozlanmıştı. Şöyle çiçeklerimiz tomurcuklanmaya doğru gidiyor. Evet, nasıl bir besin hazırladık? Evet, cevizle bir besin hazırladık. Cevizleri bakın, şöyle kabuklu cevizleri öncelikle kırıyoruz. Kırdıktan sonra içlerini yiyebilirsiniz. Kabuklarını şöyle bir kaba su koyuyoruz, az bir miktar, çok değil. Bu suda bu kabukları 5 dakika kaynatıyoruz. Evet, şöyle 5 dakika fokur fokur kaynatıyoruz. Ve bunu sonra soğumaya bırakıyoruz. Bu kaynayan suyu çektik. Suyun rengini aldığını, ceviz kabuklarının suya renk verdiğini görüyorsunuz. Bunu soğumaya bırakacağız. İyice soğutacağız. Soğuttuktan sonra bunu süzeceğiz. Şöyle bir süzme kabını alıyorum. Süzüyorum. Şöyle güzelce süzdük. Evet. 200-250 milim gibi bir su elde ettik. Bunun üstünü 1 litreye tamamlıyoruz. Normal su koyacağız. Bu şu anda koyu bir karışım oldu. Evet, şöyle üzerine suyla doldurduk. Kahverengi bir su elde ettik. Şimdi bunu orkidelerimizde nasıl kullanacağız? Bunu göstereceğim. Evet, iki türlü kullanma şekli var. Bir yapraktan besleme, bir de köklerini besleme şeklinde. Uygulamamızı birlikte geçelim şimdi. Evet, gördüğünüz gibi bir tane örnek orkide aldım. Şöyle yuvarlak pamuklar kullanacağız. Yapraklarını gördüğünüz gibi iyice tozlanmış. Bakın, şöyle bir fısfıs alıyoruz. Fısfısın içerisine bu karışımımızdan koyuyoruz. Sonra bakın, şu yaprağı şöyle güzelce sıkıyoruz bu karışımımızdan. Ve yapraklarımızı alt tarafından ve üst tarafından güzel bir şekilde siliyoruz öncelikle. Şu şekilde. Bu şekilde hem yapraktan orkidemizi beslemiş oluyoruz, hem de yapraklarımızdaki tozları almış oluyoruz. Aynı zamanda ceviz kabukları dezenfekte etme özelliği var. Şöyle alttan üstten güzel bir şekilde siliyorum. Sonra bakın, kuru bir tane pamuk alıyorum. Şu özellikle orta noktalara ve yaprak aralarına pamuk yerleştiriyorum. Şu şekilde. Bunu yapmamın sebebi, eğer orkidelerinizin orta noktasında ve yaprak aralarında su bırakırsanız buralardan hastalıklar oluşabilir. Sonra bakın, şu fısfısımızla yaprağımızı güzelce alttan üstten fısfıslıyoruz. Böylece yaprağımızın iyice besin almasını sağladık. Öncelikle gözenekleri açtık. Şimdi açılmış gözeneklerin besini alması için fısfısla güzelce fısfıslıyorum bakın. Şöyle. Yaprağın altını üstünü güzelce fısfısladım. Ve bu şekilde orkidemizi 5 dakika bekleteceğiz. Aynı zamanda kökleri için de 5 yemek kaşığı bu şekilde köklerine veriyoruz. Evet, 5 yemek kaşığı. Her bir orkide için 5 yemek kaşığı veriyoruz. Ve bunu 5 dakika bu şekilde bekletiyoruz. Bu işlemi yaparken çok dikkatli olmanız lazım. Tekrarlıyorum, orta noktalarına ve özellikle yaprak aralarında su bırakmamaya özen göstermemiz lazım. Eğer bunu yaparsanız orkideniz ortadan çürüyebilir, hastalık kapabilir. Evet, 5 dakika geçti. Evet, 5 dakika geçti. Diğer bir orkidemi de yapmıştım. Şimdi onu bekletiyorum. Bakın, şimdi şöyle kuru bir
pamukla bütün yaprakları güzelce kuruluyoruz. Evet, bu işlem çok önemli. Özellikle orkidelerimiz evde bulunuyorsa, dışarıda çıkartma imkanı yoksa soğuk havalarda, evet bu şekilde yaprağımızı güzelce kurulamalıyız. Eğer sıcak havalarda bu işlemi yaparsanız balkona çıkarınız, kendi kuruyacaktır. Ama şu anda balkona çıkartamadığımız için, kış ayı olduğu için bu işlemi güzelce yaprakları kurutuyoruz bakın. Yapraklarımızın da gayet canlandığını, parladığını görüyoruz. Şöyle bütün yaprakları özellikle su bırakmadan, özellikle ara noktalara, yaprak aralarına ve orta noktalara çok dikkat ediyoruz. Su bırakmamamız lazım. Şöyle güzelce kuruluyoruz. Bu işlemi tüm orkidelerimizde yapıyoruz. Ben bunu örnek olarak yaptım. Sizler de orkidelerinizde bu işlemi yapınız. Evet, orkideye sadece bir besin vererek orkidenin sağlıklı olmasını sağlayamazsınız. Bir besinle orkideyi coşturmak mümkün değildir. Bu bir süreç işidir. Çeşitli besinlerle orkidemizi besleyeceğiz ve güzel çiçeklere ulaşacağız. Bakın şu anda çiçek dallarının hepsinde yeni yeni dallar attığını, büyüdüğünü görüyorsunuz. Evet, şöyle orkidemizi güzelce temizledik. Bu işlemi tüm orkidelerimizde yapacağız ve böylece yapraklarımızın sağlıklı olduğunu, parladığını göreceksiniz. Eğer yapraklarınız ve kökleriniz sağlıklıysa böyle güzel çiçeklere kavuşabilirsiniz. Şöyle güzelce temizliyorum. Biraz uzun sürdü gibi gelebilir size. Hiç kesmeden veriyorum. Çok dikkatli bir şekilde iyice kurulamamız gerekiyor. Su bırakmamamız gerekiyor. Bunun için ayrıntılı yapmaya çalıştım. Evet, bu işlemle birlikte orkidemizi yerine koyuyoruz. Evet, tüm orkidelerimizde bu işlemi yaptım. Şöyle orkidelerimi göstermek istiyorum. Şu orkidem şurasından bir çiçek atıyor. Evet. Şu aynı şekilde çiçeklerin dallarını büyütüyor. Tomurcuklanmaya doğru gidiyor. Evet, şu yapraklardaki canlılığı görüyorsunuz. Evet, gördüğünüz gibi. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olur, like atar ve videomu paylaşırsanız çok memnun olurum. Daha fazlasıyla alakalı kanalıma bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.